Herkese Tatlı Sanatı Mutfağı kanalımdan merhabalar. Bugün sizler için meyveli, crumble'lı, muhteşem, yumuşacık pamuk gibi kek tarifim var. Tam yaz keki diyebilirim. Çok hafif, meyveli olmasıyla çok lezzetli ve üzerinde kurabiye kırıntıları, yumuşacık kek dokusuyla da uyumu muhteşem oluyor. Denemenizi tavsiye ediyorum. Fazla vakit harcamadan hemen bu güzel tarifime başlayalım. Öncelikle oda sıcaklığında beklettiğimiz 4 adet yumurtamızı uygun bir kabımızın içerisine alalım. 1,5 su bardağı toz şekerini ekleyelim. Kullanmış olduğum su bardağı ölçüm 200 mililitredir. 1 paket toz vanilya ekliyorum. Bu 3 malzememi mikser yardımıyla karışımımın rengi açılana kadar çırpıyorum. Rengi açıldıktan sonra 1 su bardağı süt ekliyorum. 1 su bardağı sıvı yağ ekliyorum. Ve 2 adet limonun kabuğunun rendesini ekliyorum. Limonlarımı güzelce yıkadım. Kuruladıktan sonra dış kabuğunu rendeliyorum. Çok güzel aroma veriyor bu keke. 2 adet limonu bu şekilde rendeliyorum. 2 yemek kaşığı limon suyu ekliyorum. 2 yemek kaşığı mısır nişastası ekliyorum. 2 paket hamur kabartma tozu ekliyorum. 3 su bardağı un ekliyorum. Bu malzeme ölçüleriyle 28 santimlik kelepçeli kalıpta kekimi pişireceğim. Dilerseniz normal klasik kek kalıbında da yapabilirsiniz. Ya da muffin kalıplarında da yapabilirsiniz. Muffin'de de yaptığım zaman tam 25 adet muffin kek elde ediyorum. Yani kekin hamuru oldukça bereketli ve çokça çıkıyor. Bu şekilde kekimizi çırptık. Çırptıktan sonra hemen kuru meyvelerimizi ekliyoruz. Bu aşamada dilerseniz mevsim meyveleriyle de yapabilirsiniz. Kırmızı erik, angelika erik veya elma ile de yapabilirsiniz. Çok güzel oluyor. Benim yaptığım gibi kuru meyveleri de karıştırarak yapabilirsiniz. Frambuazlı veya yaban mersinli olarak hazırlayabilirsiniz. Ben tarifimde kuru çilek ve kuru vişne kullandım. Ama daha önce yaban mersiniyle de yaptım. Çok güzel oldu. Diğer kuru yemişlerle de yaptım. Hemen hemen hepsi meyvelerin yakışıyor. Şimdi kuru meyvelerimi hafiften unla karıştırıyorum. Hafiften ıslak olduğu için unla karıştırarak kek hamurumla ekliyorum. Bu şekilde kuru meyvelerinizi unlarsanız kekinizin her yerine eşit miktarda dağılacaktır. Dibe çökmemesini sağlayacaksınız. Şimdi karıştırdıktan sonra yağlı kağıt serili kelepçeli kalıbıma kek harcımı döküyorum. Hemen kurabiye hamuru yani üzeri için crumble kıtır hamuru hazırlıyorum. Dilerseniz bu kekin içerisine beyaz çikolata veya sütlü damla çikolata da ekleyebilirsiniz. Öyle de çok güzel oluyor. Şimdi crumble hamuru yapmak için 100 gram tereyağımızı uygun bir kabımızın içerisine alalım. 4 yemek kaşığı esmer şeker ekleyelim. Esmer şekeriniz yoksa eğer toz şeker, beyaz toz şekeri de ekleyebilirsiniz. 1,5 su bardağı un ekliyorum. Bu malzemelerimi güzelce karıştırıyorum. Yumuşak bir hamur hazırlamıyoruz. Olabildiğince toz halinde bir hamur hazırlıyoruz bu şekilde. Bu şekilde olduktan sonra hemen kekimizin üzerine döküp kekimizi fırına vereceğiz. Eğer fazla gelirse bir miktarını ekleyebilirsiniz veya malzeme ölçülerini yarı olarak azaltarak az yapmak isterseniz bu malzemeleri az olarak hazırlayıp kekinizin üzerine dökebilirsiniz. Kekimizin üzerine bu şekilde crumble hamurunu serptikten sonra dilerseniz bu aşamada file badem de serpebilirsiniz. Öyle de çok yakışıyor. Önceden ısıtılmış 170 derecelik fırın ayarımızda kekimizi yaklaşık bir 40 dakika kadar pişirelim. Lütfen kontrollü bir şekilde pişirelim. Üzeri hafiften kızardıktan sonra, kabardıktan sonra kürdan testi ile
test ederek kıvamı eğer ıslak değilse fırından alabiliriz. Özellikle kek yaparken fırınımızı ilk 15-20 dakika boyunca kesinlikle kapağını açmayalım. Kürdan testini de son 15 dakikası içerisinde test edip bakabilirsiniz. Yani yaklaşık bir 20-25 dakika geçtikten sonra kürdan testi yapabilirsiniz. Kekimiz fırından çıktı. Ben fırınımda tam 40 dakikada pişirdim. Yakından da gördüğünüz gibi çok güzel oldu. Mükemmel bir şekilde kabardı ve içerisinde meyvelerle şahane bir kek oldu. Hem limonun aroması hem de kuru meyvelerin lezzetiyle üzerinde çıtır çıtır kurabiye hamurunun ağzınıza gelmesiyle muhteşem lezzeti bir arada yaşayacaksınız. Henüz denemediyseniz bu tarifimi ısrarla denemenizi tavsiye ediyorum. Sizlere yakından ne kadar pamuk gibi yumuşacık bir kek olduğunu göstermek istiyorum. Böylelikle bir tarifimin daha sonuna geldik. Beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. YouTube kanalıma henüz abone olmadıysanız YouTube kanalıma abone olmayı, paylaştığım videolarıma beğeni bırakmayı lütfen unutmayınız. Gün aşırı yepyeni tariflerimi kanalımda sizler için paylaşıyorum. Anında haberdar olabilmek için bildirim zilini lütfen açınız. Böylelikle yepyeni tariflerimi ilk siz görmüş olacaksınız. Bu tarifimi ve videomu beğendiyseniz eğer sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz. Beni hangi şehirden veya ülkelerden takip ediyorsanız yorum kısmına yazabilirsiniz. Tüm mesajlarınıza teker teker dönüş sağlıyor olacağım. Bir sonraki yepyeni tarifimde tekrardan sizlerle görüşmek üzere. O zamana kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.